CNC. Üretimin içindeki herkesin işinin bir kısmını kullanmak zorunda olduğu, üretmeye, özellikle de kendi parçalarını üretmeye meraklı insanların da belirli belirsiz hayalini kurduğu şey. Şey diyorum çünkü CNC tek başına bir makineyi ifade etmez. CNC, Computer Numerical Control'ün kısaltmasıdır. Yani bir makinenin bilgisayardan gönderilen sayısal komutlarla yönetilebilmesini ifade eder. Bu yüzden makinenin ne olduğunu da belirtmek gerekir. Bu bir freze, torna, punch, telerevizyon, robot kol, tel büküm makinesi ya da bir 3D yazıcı olabilir. Bu cihazlardan bazısı manuel olarak da kontrol edilebildiği için bilgisayarla kontrol edildiğinde adının başına CNC ifadesini alır. CNC freze, CNC torna gibi. Önce bir tık geri gidelim ve CNC'den C harfini yani C harfini atalım. Bir makine şu eksende şu kadar yol git, şunu kaldır ya da şu kadar derece dön gibi komutlarla otomatik olarak hareket ettirilebiliyorsa bu makine öncelikle bir NC makinedir. Makineye kapasitesi dahilinde anladığı dilde bir komut verirsiniz, makine de onu yapar. Ortalama bir NC makinenin sürekli hafızası yoktur. Yaptığı şeyi düşünmez, hataları düzeltmez. Fakat sınırlı da olsa yanlış bir giriş yapılmışsa sizi uyarır. Peki biz o C harfini yani bilgisayarı ortadan kaldırdığımızda makine bizim istediğimiz şeyleri otomatik olarak nasıl yapıyor? Eskiden bu makinelerin çalışabilmesi için bir görevli önce elle makinenin ne yapması gerektiğini tek tek yazar, sonra başka bir görevli de bu yazılanları makinenin anlayacağı dile çevirip bir banda kaydederdi. Bunun adı perforatör bandı. Bandı sağ olsun eski PTT müdürü olan babam PTT arşivlerinden 1-2 günlüğüne buldurdu da bu çekimi yapabildim. Peki PTT ile eskiden NC makinelerde kullanılan delikli bantın alakası ne? Çocukluğum postane koridorlarında geçtiği için bugün pek bilinmeyen bir cihazla tanışmam da yine o yıllarda oldu. Bu bir teletype ya da telex makinesi. 1930'lardan 90'lara kadar yani fax, teletext ve e-posta yaygınlaşana kadar mesaj gönderip alma için kullanılan bir cihaz. O dönemler verileri yani alınan ve gönderilen mesajları dijital olarak saklama imkanınız yok. Peki gelen ya da gönderdiğiniz bir mesajı başka bir alıcıya sonra göndermek istediğinizde ne yapacaksınız? Bütün mesajı tekrar mı yazacaksınız? İşte az önce gösterdiğim o NC makinelere komut vermekte kullanılan bant burada devreye giriyor. Makineye gelen ya da yazdığınız mesaj aynı anda bu banda farklı konum ve boyutlarda delikler halinde işleniyor. Siz de bir şeyi arşivlemek ya da tekrar göndermek istediğinizde bandı makineye takıp mesajı tekrar yazdırıyorsunuz. Buradaki makineye yazdırma işlemini de günümüz yazıcıları gibi düşünmeyin. Bu cihaz bir çeşit otomatik daktilo ve belki de görebileceğiniz en karmaşık makinelerden biri. İlk NC üretim makinelerinde de gerekli komutların işlendiği bu bant makinenin okuyucusuna verilerek makinenin hareket etmesi sağlanıyordu. Günümüz NC makinelerinde ise artık dijital kontrol panelleri sayesinde doğrudan sayısal giriş yapılabiliyor. NC tezgahlardan farklı olarak CNC tezgahta komutlar dijital olarak bilgisayar üzerinden verilir. Bilgisayar dediğimiz şey de bildiğimiz anlamda kişisel bilgisayar, bir kontrol ünitesi ya da hesap ve değerlendirme yapma kapasitesine sahip herhangi bir cihaz olabilir. Komutların bilgisayar aracılığıyla verilmesi de makineye NC makinelerde eksikliğinden bahsettiğimiz hata düzeltme, hafızaya alma gibi özellikler kazandırır. Bununla birlikte daha hassas, daha hızlı çalışma ve üretim verimliliğinin artması gibi de sonuçlar meydana gelir. Bir CNC tezgah kabiliyeti ölçüsünde biz ondan ne istersek onu yapar. Bu cümleden de anlayacağınız üzere ortada bir ayıp varsa bu makinenin ayıbı değildir. CNC makineler bir malzemeyi kesebilir, bükebilir, kazıyabilir, taşıyabilir, eriterek şekil verebilir. Mesela ağaç, MDF, plastik ya da alüminyum parçaları işlemek istiyorsanız bir CNC router kullanabilirsiniz. Metal ve plastik malzemeleri daha hassas, daha hızlı ve daha kaliteli işlemek için CNC dik işlem tezgahı, herhangi bir malzemeyi dairesel şekilde işlemek için de CNC torna kullanabilirsiniz. Sac ve plaka şeklinde metal parçaları hızlıca kesebilmek için hassas işlerde lazer, daha kaba işlerde de plazma tezgahı kullanabilirsiniz. Bahsettiğim makinelerin hepsinin yaptığı iş farklı olsa da çalışma mantıkları aslında aynı. Bir CNC makineyi hareket ettirebilmek için iki şeye ihtiyacımız var.
hangi koordinatlarda hareket edeceği ve hangi konumda bulunacağı. Biz bir makineye x ekseninde 60'a, y ekseninde de 30'a hareket et dediğimizde makine x ekseninde 60 mm, y ekseninde de 30 mm hareket edip x 60, y 30 konumuna geliyor. Bu makinelerde her bir hareket yönü aynı zamanda bir ekseni ifade eder. Koordinat eksenlerini okuldan hatırlarsınız. Bir CNC makineyi de karşınıza aldığınızda makinenin eksenleri bu koordinat eksenleriyle aynıdır. İleri geri hareket y eksenini, sağ ve sola hareket x eksenini, yukarı aşağı hareket de z eksenini ifade eder. Bir makinede yukarı yönü her zaman gerçek yukarıyı ifade etmez. Haliyle diğer eksenler de bu yukarı yönüne bağlı olarak değişebilir. Hatta bir makinede A, B, C, U, X1, X2 gibi eksenlerde bulunabilir. X, Y ve Z arasındaki ilişki gerçek anlamda bir 3 boyutlu koordinat ilişkisiyken diğer eksenler bu 3 eksen dışındaki doğrusal ya da dairesel hareketleri ifade eder. Örneğin 3 eksen bir dikişlem tezgahına parçayı çevirebilecek bir sistem eklediğinizde bu sizin 4. ekseniniz olur. Bahsettiğim gibi birçok çeşitli CNC tezgah var fakat biz en çok kullanılan, en çok da merak edilen ikisinden bahsedelim. CNC Reuter ve CNC dikişlem tezgahı. Şu makineyi görenleriniz vardır. Bu bir Reuter. Yani mobilyacıların, marangozların sıkça kullandığı el frezesi. Reuter da frezenin İngilizcesidir aslında ki freze de Almanca bir kelime sanırım. CNC Reuter'da bilgisayarla kontrol edilen freze anlamına geliyor. Aslında yaptığı işi ve özelliklerini düşününce anlamı neredeyse tam olarak karşılıyor. Fakat CNC Reuter'ların ilk üretildiği zamandan bu zamana kullanım alanı epey gelişti. Yani sadece mobilyacıların değil, reklamcıların, prototip atölyelerinin, modelcilerin, mermercilerin, alüminyum doğramacıların sürekli kullandığı bir makine oldu. Hatta mekanik kısmı aynı bırakıp freze kısmı değiştirilerek tekstil firmalarında, camcılarda, saç işleme firmalarında da kullanılabilir hale geldi. Tabi frezeyi çıkarıp örneğin bir plazma torcu ya da lazer başlığı taktığınızda CNC Reuter artık CNC plazma ya da CNC lazer kesim makinesi oluyor. Ama mekanik anlamda çalışma şekli neredeyse birebir aynı olduğu için bundan da bahsetmek istedim. CNC Reuter'ların temel özelliği 3 eksende hareket edebilmesi ve freze motoru yardımıyla da parçayı şekillendirmesi. Fakat dikişlem tezgahının çalışma şekli de bu. Peki aralarındaki fark ne? CNC Reuter'lar genel olarak ahşap, plastik, kompozit, alüminyum gibi yumuşak malzemelerin işlenmesi amacıyla kullanılır. Yumuşak malzeme işleneceği için de gövdeleri çok ağır değildir. Dikişlem merkezleri ise neredeyse tüm metallerin ve diğer işlenebilir malzemelerin işlenebilmesinde kullanılır. Bu sebeple Reuter'lara göre çok daha ağır döküm gövdelere sahiptir. Reuter'larda kullanılan freze motorları 18, 24, 40 bin gibi yüksek devirlerde çalışır ve bu motorlar çok düşük torka sahiptir. Dikişlem merkezlerinde ise genelde 8, 10, 12 bin gibi Reuter'lara göre düşük devirli fakat çok yüksek torklu freze motorları kullanılır. CNC Reuter'ların işleme alanı çoğunlukla standart malzeme boyutlarına göre belirlenir. Örneğin bir CNC Reuter 210'a 280 MDF ya da 1.25'e 3.20 kompozit panel için yapılmış olabilir. Dikişlem tezgahlarında ise işleme alanı malzeme boyutlarına göre değil, kullanım amacına ve çoğunlukla da bütçeye göre değişir. Reuter'lar çoğunlukla kişisel bilgisayarlarla ya da el panelleriyle kontrol edilirken, dikişlem tezgahları ve hatta diğer endüstriyel CNC makineler Fanuc, Siemens, Mitsubishi gibi CNC kontrol üniteleriyle kontrol edilir. CNC Reuter'larda otomatik takım değiştirme ve su ile soğutma gibi özellikler pek yaygın değilken, dikişlem tezgahlarında bu iki özellik de standart olarak bulunur. İki makinenin genelde iş yapma şekilleri de farklıdır. Tipik bir CNC Reuter'da tabla yani işlenen parça sabittir ve freze motoru 3 eksende hareket ederek malzemeyi işler. Dikişlem tezgahlarında ise tabla ileri geri, sağa sola hareket yapar yani parçayı hareket ettirir. Bununla birlikte sadece freze motoru yukarı aşağı hareket eder. Dikişlem tezgahı ve CNC Reuter üzerinden anlattım fakat CNC makinelerinin temel çalışma şekli bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.